Geberecektin az daha. Hayatımı size borçluyum. Saim Bey'in bahsettiği şu İstanbul'u sen misin? Ben Orhan. Ömer Bey evvelki geceden beri ortada yok. Rastladın mı kasabada? Rastladım ağam. Geçen akşam af buyur meyhanede. Ne? Meyhanede mi? Bu olur şey değil. Vallahi biz de şaştık ağam. Benziyor değil mi? Benziyor, tıpkısı. Bugün dükkana geldi. Bu kadar yakından ilk defa gördüm. İçim, şuram titredi. Yeşilçam'da 70'li yıllarda oynadığı rollerle, hayat verdiği karakterlerle sinemamıza damga vurmuştur Nasır Malek. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en başarılı loser karakterlerini canlandırmış, az sayıdaki filmleriyle akılda kalıcı olmuş ve oyunculuğuyla sinemamıza iz bırakmış İranlı bir oyuncudur. İran sinemasında çok sayıda filmde oynayan ve en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Nasır Malek, sadece bizde oynadığı filmler nedeniyle önemli değil, ayrıca İran'da sembol olmuş isimlerden biridir. اینطور که معلومه و از مخلص کلام برمیاد مثل که من باز مسئولیت این کار رو به عهده بگیرم. İlk bakışta oldukça kaba, hoyrat, antisosyal, yüreği nasırlaşmış, acımasız bir karakter olarak çizilen Deprem filminde Rıza Usta ve Baraj filminde Nazım Usta karakterlerine muhteşem oyunculuğuyla derinlik ve ruh kazandırır. Yarın sabah 10.30'da havaalanında olacağım. Sevgiler, Ayse. Ne söylerim? Nasıl karşılarım? Gitmem. Alanda bekler döner gider. Ya gitmezse? Donuk ve duygusuz yüz ifadesinin altında yatan yürek burkucu bir yalnızlığı, sevgiye olan hasreti ve olanca hüznü gerçeklikle vermeyi başarabilmiştir. Deprem ve Baraj filmlerini çekici kılan başlıca unsur, ne dayanılmaz güzelliğiyle arz endam eden Türkan Şoray, ne de Kadir İnanır ve Tarık Akan'ın varlığıdır. Benim resmimi göndermeye mi kalkıştın? Buraya geleceği yoktu hesapta. Demek böyle. Bu filmleri benzerlerinden mesela Dila Hanım, Cevriyem, Bodrum Hakimi, Devlerin Aşkı filmlerinden ayıran en önemli fark, o dönemki sinema anlayışı içerisinde beklenmeyecek derecede gerçekçi ve titizlikle çizilmiş, Nasır Malek'in unutulmaz oyunculuğuyla ete kemiğe bürünmüş bu iki birbirinin benzeri ve kaybetmeye mahkum karakterin filmin odak noktasını oluşturmasıdır. Nasır Malek bu iki filmde de starların önüne geçmiş bir başka ifadeyle rol çalmıştır. Özellikle Baraj filminde rolünün hakkını o kadar iyi verir ki seyircide ilk defa Tarık Akan'dan nefret etme duyguları oluşur. Pembe, gönlüm sende. Bir kadın yazısı. Genç ama güzel mi bilemem. 7 Nisan 1930 yılında Tahran'da doğar. Tam adı Nasır Malek Mohti'dir. Nasır Malek, Tahran Üniversitesi'nden beden eğitimi diploması alır. Sinemaya girmeden önce Tahran'da ilkokulda spor öğretmenidir. Sinemaya girdikten ve popülerlik kazandıktan sonra tiyatroda da çalışır. Sinemaya 1949'da Parviz Hatip'in yönettiği Variteh Bahar adlı filmde aldığı küçük bir rolle başlar. İri fiziğiyle kısa zamanda başrollere yükselir. 1956'da ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Nasır Malek Mohti, 1962'de Ara Sode Kade, Soudarne Marg adlı iki filmde sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğe de başlar. Ardından 1963'te Aras Khan, Marta ve Caddea, 1965'te Yekparşe Akha, 1966'da Farar Az Hakikat, 1967'de Gozaşte Bozorg ve 1968'de Jad Zarine Samargad adlı filmlerde hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapar. Nasır Malek Mohti 1968'de Türker İnanoğlu'nun yönettiği Türk-İran ortak yapımı Hırsız Kız adlı filmde rol alarak ilk kez Türkiye'ye gelir. ...1969'da bir daha Yeşilçam'a gelerek Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kölen Olayım filmde Türkan Şoray ve Murat Soydan'la başrolleri paylaşır. Sevmiyor beni Ömer. Ne yaptımsa yaranamadım. Malda, mülkte, parada filan gözü yok. Beni ben olarak da sev Ömer.
1970'te Hulki Saner'in yönettiği Avare Aşık adlı filmde rol alan Nasır Malek Motti, 1976'da yeniden Türkiye'ye gelerek Şerif Gören'in Deprem, Ertem Göreç'in İki Kızgın Adam ve Ülkü Erakalın'ın Sevdalılar adlı Türk-İran ortak yapımı filmlerinde rol alır. Kemal amca. Olduğun yerde kal. Geç sırana, orada dur. Paltonu çıkart. Son kez 1977 yılında gelerek Baraj adlı filmde Türkan Şoray ve Tarık Akan'la başrolleri paylaşır. Nazım! Nazım sevgilim! Efendim? Bir dakika gelir misin? Tabii sevgilim, geliyorum. Türk sinemasında 7 filmde en çok çalışan İranlı oyuncu olan Nasır Malek Motti genellikle kaybeden karakterlere can verir. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Tarık Akan, Murat Soydan, Perihan Savaş gibi Yeşilçam'ın dev isimleriyle oynamasına rağmen özgün oyunculuğuyla ön plana çıkmış ve kendine özgün bir yer edinmiştir. Zararsız hale getirdikten sonra yaralamışsın. Bu sadece senin tahminin, şahit var mı? Hiç kimse konuşmadı. Olayı görmediklerini söylediler. İran sinemasının en gözde oyuncularından biri olan Nasır Malek Motti, 1971'de Rakaseye Şarh ve 1972'de Segarp adlı filmlerde Sepas Film Festivali'nde 2 kez en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanır. Nasır Malek Motti, İran'da yaşanan İslami devrimden sonra ülke sinemasına yeni koşulların hakim olması nedeniyle gayri resmi bir yasakla karşı karşıya gelir. Film teklifi alamaz olur. 40 yıllık bir sansür konulur kendisine. Uzun süre bekleyişinin ardından 1982'de Iraş Kaderi'nin yönettiği Barzakika adlı filmle yeniden sinemaya döner. Nasır Malek Motti son olarak ilerlemiş yaşına rağmen 2014'te Ali Atşani'nin yönettiği Nagashi Negar adlı filmde rol alır. 15 سال تمام در بهزیستی از تو حمایت کرد. دانشگاه فرستادنت. مدرسه فرستادنت. Bu yasaklar Nasır Malek'in içini acıtmıştır. Çok sevdiği sinemadan, tiyatrodan, yönetmenlikten bu kadar ayrı kalması, sansür uygulanması onun için çok zor geçmiştir. Nasır Malek solunum ve böbrek problemleri nedeniyle 20 Mayıs 2018'de Tahran'daki Ati Hastanesi'ne kabul edilir ve birkaç gün sonra 25 Haziran 2018'de 88 yaşında hayata veda eder. Naaşı ertesi gün büyük bir insan kalabalığıyla beraber İran sinemasının evine gömülür. Usta oyuncuyu keşke daha fazla filmde görebilme şansımız olsaydı. Sinemada tabuları yıkan, oyunculuğuyla başka bir bakış açısını aralayan koca cüsseli, koca yürekli adamı saygıyla anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.